Size malzemeleri sayayım. Hemen örgü makinem. 2 tane böyle bu renklerde ipim var. 3-4 numara şişe uygun. Tığım, makasım ve dikiş iğnem var. Şimdi sıfırlıyorum makinemi arkadaşlar. Ve normal standart bere örerken de böyle yapmıştık. Önden arkadan geçirerek gri ipimle başlıyorum. Ve örmeye başlayacağım daha sonradan. Tam 8 sıra örüyorum gri ipimle. 8 sıra örüyorum. 8 sıra ördükten sonra griyi hemen ortaya atıyorum. Şöyle. Bakın bittiği yerle başlangıç noktası çok önemli. Pembeyi geçirdim hemen. Hop, kanaldan geçirdim. Ve devam ediyorum. 9. ve 10. sırayı pembeyle öreceğim. Şu an kolumu yapıyoruz arkadaşlar. Toplam 86 sıra olacak. Buradan yine sayaçtan da takip edebilirsiniz. Pembe ipimi yine araya attım. Griyi önden çektim. Pembeleri keserek kullandım. Keserek, yani birbirine düğüm attım. Ama grilerde kesme ihtiyacını duymadım arkadaşlar. Şimdi hemen griyi de örüyorum. Şöyle bir sıra ördükten sonra daha rahat oluyor. Burada düğümlerinizi sıkı atmazsanız renk geçişleriniz gevşek olur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gri ile yine 8 sıra, gri 2 sıra pembe şekilde devam ediyorum. Ve 86 sıra ördüm. 86. sırada ipimi yine ortaya attım. Bir tane boş döndürüyorum arkadaşlar. İlmeklerim dişlilerden kurtulmuş oluyor. Daha sonra iğneme ipimi geçiriyorum ve iğnemle bütün dişlilerden ilmeklerimi iğneme topluyorum. Evet, son ilmeklerimi de aldım. Şimdi ilmeklerin arasından geçen bir ip oluştu doğal olarak. Şimdi tığımla normal ilmek kaydırma yöntemiyle toparlayacağım. Şimdi kol olduğu için bakın, ilmek kaydırma yöntemini bilmeyenler için de batıyorum, tığıma dolayıp tek de çekiyorum. Bu kadar kolay. En sonunda birleştirdikten sonra içinden geçen o ipi şimdi çekeceğim. Ama önce ilmeğimi sabitliyorum. Bu arada kol olduğu için biraz sıkı yaptım. Diğer parçalarda bu kadar sıkı yapmamanızı öneriyorum. Daha gevşek gevşek örerseniz arka ve ön parçalarda daha düzgün olacaktır. Gördüğünüz gibi ipi çıkartıyorum ve daha sonra iki ipi birbirine bağlıyorum, kesiyorum. Kolum bu şekilde hazır olmuş oluyor. Bundan 2 tane örüyorum. Şimdi hemen ön yüzü toplam 40 diş sardım arkadaşlar. Düz panel örüyorum. 40 diş sardım. Bu aralarda 8 tane kalacak. Buradan da sayabilirsiniz. Yine kol parçamı ördüğüm gibi 8 sıra gri, 2 sıra pembe yapacağım. Bunda sayacım çalışmadığı için tek tek örerken saymayı unutmayın. Şimdi pembeyi ekliyorum. Bu sefer düğümlerim yanda kalacak ama ben yine de detaylı göstermek istediğim için buraları da çekmek istedim. Yine 9. ve 10. sırayı pembeyle yapıyorum. Ön parçam değil, bu arka parçam. Arka parçam bu şekilde toplam 83 ilmek olacak arkadaşlar. Her pembede bir 10 tamamlamış oluyoruz. Öyle de sayabilirsiniz. Şimdi ördükten sonra bu şekilde gözüküyor. Bakın, pembeleri sayarak 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dedim ve 3 sıra gri kaldı. Şimdi bu şekilde arkayı ördük. Aynı şekilde ön parçamı da örüyorum.
39. sırada pembeyi ekledim ve kesme yerini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın 3 tane dişliyi boş döndürdüm. Tığımı aldım. Örgüme en yakın olan ilmeği elimle alıyorum, tutuyorum. Sanki o yokmuş gibi dişlilere yerleştiriyorum. Bakın tabii biraz hem çekip hem örmek zor oluyor. Yerleştirdim dişlere. Elimdeki ilmeği de bu aradakinin üzerine yerleştirdim. Yani o dişli de 2 tane olmuş oldu. Ve örgüme normal kaldığım yerden devam ederek örüyorum. Yine başka bir yöntem de arkadaşlar gidip gelmek değil de tamamen ördüm. 3 tane dişli geri geldim, öyle çıkardım. Yani ipim başta kaldı. Bu da bir yöntem. Bakın 3 tane yine tığımı aldım. Bu sefer dişleri biraz döndürüyorum. Hem yükselsin diye. Bunu yapmak daha kolay oluyor. Yani yaptıkça daha pratikleşiyorsunuz. Çok zor gibi geliyor ilk başta ama alışıyorsunuz arkadaşlar. Burada da her 4 sırada bir keserek gördüğünüz gibi bir sağdan bir soldan yaptım 2 parçamı. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi arka parçalarımı birleştiriyorum. Her parçadan 2 tane yapmam gerektiğini söylemiştim daha önce de. Arka parçalarımı normal örgü birleştirme tekniğiyle bakın bir tarafların içinden ip geçiyor. Yani başlangıç tarafları, bir tarafta bitirdiğim yerler. O ip geçen yerler etek kısmında kalacak. Ben şimdi alttan üstten geçirerek örgü dikiş tekniğiyle dikiyorum ve görün bakın çok kusursuz bir dikiş elde etmiş oluyorum. Bu şekilde birleştirdiğimi şimdi hayal edelim. Uzun uzun çekmeyeyim, sizi sıkmayayım. Ön parçalarımı böyle yerleştireceğim. Omuzlardan arka parçaları birleştireceğim. Kollarımı çepeçevre dikip yan kısımlarını da birleştireceğim. Birleştirdikten sonra da dikişim tam olarak bu şekilde gözüküyor. Bakın omuzlarda biraz dikiş belli ama aynı ip olduğu için benim için hiç önemli değil. Yan dikişlerin kusursuzluğunu görüyorsunuz. Renkler de birleştirirken size zaten kılavuz oluşturmuş oluyor. Bakın altta ipler sallanıyor. Oradan birazdan lastiklerini yapacağız örgümüzün. Şimdi şişimi aldım. Öncelikle yaka lastiğini yapıyorum. Normal tığla yine her ilmeğin içinden ilmek çıkartıyorum pembe ipimle. Ben lastiklerimi pembe ve bu şekilde yapmak istedim. Siz farklı isterseniz komple tığla da yapabilirsiniz. Ekstra şişle örüp sonradan da dikebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şişe aldım ve tüm çevresini ben normal lastik örüyorum. Lastik bakın böyle şişle de içinden alabilirsiniz tabi. Evet, bu şekilde de gayet eliniz alışıyor bir süre sonra. Ve şişlerimi komple yakamdan geçirdim. Bakın bir etek ucundan başlayıp boynumdan ve ta diğer alta kadar komple şişimi geçirdim. Misinalı şiş kullanmak burada tabii önemli. Şimdi lastik örüyorum. Bilmeyenler için bir önden alıyorum ilmeğimi, bir arkadan alıyorum, doluyorum ve bu şekilde tüm çevremi toplam 3 tane örüyorum. 4. ilmeğimde de hemen ilik açacağım. İlik yerimde bakın hemen yukarıdan 39'du ya, geri kalan pembelerin 5 tane sıram kaldı. O pembelerin 1, 3 ve 5.sine yani 3 tane düğmeli yapmak istiyorum ben. Tabi bunun da farkını yapabilirsiniz. Tığıma doladım bu arada ipimi ve ikili bitirerekten de ilmek yerimi oluşturmuş oldum. Bitirme işlemini de göstermek istersem şöyle örüyorum ve arkadaki ipi öndekinin üstünden atlatıyorum. Toplam 6 sıra ördüm arkadaşlar ben lastiğimi. Şimdi kollarımın da lastiği yapacağım. Burayı da 6 sıra öreceğim. Normal yine az önce yaptığımız yöntemin tıpatıp aynısı. Şöyle zincirimi çektim.
ilmeklerimin arasından ipimi geçirerek tekrar şişe takacağım. Ve bu şekilde lastiğimi öreceğim. Toplam 6 sıra arkadaşlar burada da. Son olarak etek uçlarına geldim. Etek uçlarına da şimdi içinden ip geçen ilmekler var demiştim. Başlangıcımız da bu şekilde dizayn oluyordu. Şişimi buradan geçiriyorum hepsinden. Tek tek geçiriyorum. Komple geçirdikten sonra bakın ipleri içinden çekip orada düğümleyip sabitleyerek de etek ucumun lastik şişini geçirme işlemini de tamamlamış oluyorum. Tabi lastik yakadan ördüğümüz pembelerin altına da ekstra ilmek çıkarmayı unutmayın. Bakın düğmelerimi de diktim. Yaptıktan sonra hırkam bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel oldu. Bu arada büyük düğmeler kullandım. İlmekten geçmez diye düşündüm ama gayet geçiyor. Bakın biraz zorlayarak geçtim ama birkaç geçmeden sonra hemen o düzelecek diye tahmin ediyorum. Daha da gevşedi zaten 2 kere geçirmekte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.